Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ilk defa YouTube'da da görüntülü olarak beni görebileceğiniz bir podcast'te karşınızdayım. Teknoloji ve oyun sohbetleri yapacağımız bu podcast'imizin konusu optimizasyon. Aslında optimizasyon dediğimiz şey hem oyunlarda hem teknolojik her türlü üründe hem de aynı zamanda tüm yazılımlarda başımızdaki en büyük dert. Peki optimizasyon neden önemli? Optimizasyonla alakalı en büyük sıkıntıları nerede yaşıyoruz? Öncelikle şuradan çok hızlı başladım. Direkt hızlı devam edeceğimi de söyleyeyim. Optimizasyon arkadaşlar, bizlerin kullandığı donanımların içerisinde ayrı bir sistemde, yazılımların donanım uyumunda ayrı bir sistemde, yazılımların kendi arasındaki uyumunda da ayrı bir sistemde incelenmesi gereken bir şey. Yani sizin doğru parçalardan konfigüre edeceğiniz bir bilgisayar toplamada ya da bir laptop bir araya getirilmesinde, tabii siz toplamıyorsunuz laptopu ama olsun, aldığınız firmanın doğru komponentlerle bir araya getirmesinde ayrı bir optimizasyon mantığı geçerlidir. Buradaki optimizasyon nedir? İşte sizin mavi ekran almanızı önleyen, sizin pat diye şarjınızın bitmesini önleyen, sizin çalışırken herhangi bir hatayla karşılaşmanızı önleyen, hatta sizin donanım uyumu sayesinde yazılımsal bir problem çıkmasını önleyen şey, işte bu bizim donanım optimizasyonu dediğimiz olay. Yani parçanın diğer parçayla bir arada çalışabilme potansiyelinin en yüksek noktaya getirilmesi. Örnek verecek olursak bir ekran kartını hayal edelim arkadaşlar. Bir de oyunumuz olsun. Bugün oradan yola çıkalım. Teknoloji ve oyun sohbetlerinin konseptinde de içinde kalmış olalım. Şimdi bizim bir adet bilgisayarımız var. İçinde de RTX 4000 serisi bir ekran kartı var. RTX 4000 serisi ekran kartının olduğu bu bilgisayarımızda bilgisayarımızın içerisine eğer güçsüz, yetersiz bir güç kaynağı koyarsak ekran kartı yeterli beslenemeyecek. Diğer komponentler de üzerine bir enerji çekiyor. Onlarla bir araya geldiği zaman sevgili arkadaşlar, otomatik olarak istesek de istemesek de kesinlikle biz bilgisayarlarımızda donanım hatası alacağız. Niye? Makinenin üstüne biz oyunu vurduk. Oyun mesela Cyberpunk 2077. 550 Watt'a kadar anlık çekiş olduğunu görüyorum ben 4K'da. Ekran kartı ve işlemci, her şey bir arada. Tabii kasadan 550 Watt çıkışın olduğunu gözlemlediğim bir oyun. Hani ben Asus'un ROG serisi Tor bir model kullanıyorum. 1600 Watt'lık bir güç kaynağım var. Evet. 1600 Watt'lık bu güç kaynağımda sevgili arkadaşlar 550 Watt anlık çekimi karşılayacak kuvvet yoksa ben donanımsal bir optimizasyon sorunu yaşarım. Donanımımdan yeterince gücü alamam. Herhangi bir mavi ekran yemesem bile yeterince bilgisayarım hakkını veremez, işin performans göremem. Bu bizim donanımsal olarak yaşadığımız optimizasyonumuzun sorunu. Bir de bunun yazılımsal boyutu var. Yazılımsal olarak da donanımla ayrı, kendi içinde ayrı. Şimdi bir yazılım hayal edin arkadaşlar. Bu yazılım neyin içinde çalışıyor? Bu oyun neyin içinde çalışıyor? Ya da bu web sitesi neyin içinde çalışıyor? Sonuç olarak bir bilgisayarın içinde çalışıyor. Bunun özelliklerine göre, yani bir oyun yaparsınız mesela, der ki size RTX 2070 ve üstü ekran kartı. Bu oyunun optimizasyonu 2070 ve üzerine göre yapılmış demektir. Bu da demek oluyor ki sevgili arkadaşlar, sizin RTX 2070'in altında kullanacağınız bir sistemde oyundan performans alma şansınız yok. Fakat bazen RTX atıyorum 2000 özür dilerim 2050 deniyor size. Fakat işte 2060 deniyor. Yok. 3050 yok. Gerçi RTX'te 2050 yoktu. Hatalı söyledim ama 2060 deniyor. Yok. 3060 deniyor. Yok, yani gitmiyor. İşte bu oyunun ya da yazılımın, artık neyse, ya da işte siz bir web sitesi yapıyorsunuz. Bunun için karşılığında size deniyor ki mesela falanca sistemde bir hostingin içinde çalışabilirsin. Bu hostinge göre siz o siteyi optimize etmezseniz yok arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle şimdiden söyleyeyim, kesinlikle ve kesinlikle doğru çalışmayacaktır. Yani kullanılan yazılımın da doğru performansta çalışması için sisteme olan uyumu optimize edilmeli, test edilmeli ve buna göre kodlanmalı. Bazen kuracağınız bir algoritma o kadar ama o kadar hatalı olur ki 1,5 saniye, 2 saniye gecikme yaşanır. Kodunuzu da ona göre yazacağınız için. Ama bazen de sorunun çözümünü o kadar hızlı bir pratik yolla bulursunuz ki kodunuz da ona göre optimize olur. Dolayısıyla çok da fazla konfigürasyon yemez. Şunu bir hemen hop
düzelteyim. Evet. Şöyle hafiften yeşil ekranın da göstermiş olduk. Her neyse. Şimdi şöyle bir gerçeğimiz var sevgili arkadaşlar. Bizlerin yaşadığı, bizlerin en çok karşılaştığı şeylerden bir tanesi de yazılım dünyası için söylüyorum. Yazılımın yazılımla optimizasyonu. Evet, böyle bir şeyden çok fazla bahsedildiğini duymazsınız. Şimdi donanımların kendi optimizasyonundan bahsettik. Yazılımların da donanımla olan optimizasyonunun az çok neye denk geldiğinden bahsettik. Yani donanımla uyacak ki sorun yaşama, yazılım da donanıma göre test edilerek geliştirilecek ki sorun yaşama. Peki bir de son noktada yazılımın yazılımla uyumu var. Yani şimdi şöyle basit bir yoldan ilerleyelim. Siz bir web sitesi geliştirin ya da mobil bir uygulama. Mobil daha da iyi anlatır size. Daha çok yaşadığınız bir şey. Falanca işletim sistemine göre düzenlenmiştir bir mobil uygulama. Aynı şey Windows'ta da, işte Apple'da da öyledir, macOS'te. Yani siz yaptığınız uygulamayı aslında bir işletim sisteminin seviyesine göre düzenlersiniz. Aslında bu da o işletim sisteminin içerisinde kullanılan yazılımsal teknolojilerin karşılığına denk gelir yerine göre. Yani sizin yaptığınız yazılımın aynı zamanda da üretilen yazılımla uyuşması gerekiyor. İçinde bulunarak çalışacağı yazılımla da uyuşması gerekiyor. Peki bu ne demek sevgili arkadaşlar? Yazılımın yazılımla uyumu demek. Yani siz bazen bazı teknolojileri uygulamanızda kullanabilmeniz için mobil cep telefonlarında dersiniz ki mesela Android 6 ya da 8 üstü, ya da dersiniz ki iOS 10 üstü, 11 üstü. Bunları deme sebebiniz de sizin ürettiğiniz yazılımın ve içerisinde kullandığınız teknolojilerin aynı zamanda o uygulamayı çalıştıracak olan işletim sisteminin ya da uygulamayı geliştirirken kullanacağınız çeşitli teknolojilerin, gene yazılımların ya da programlama dillerinin versiyonlarının da hepsinin bir arada doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak demek. Yazılım optimizasyonu, yazılımın yazılımla optimizasyonu. Yani optimizasyon dediğimiz şey donanımın donanımla ya da yazılım donanım uyumuyla değil, aynı zamanda yazılımın da yazılımla uyumunu gerektiriyor. Ve siz bir geliştirme yaparken ya da bir ürün ortaya koyarken bunlardan herhangi birini yapmazsanız sevgili arkadaşlar, optimizasyon problemi yaşarsınız ve oyununuz olabilir, uygulamanız olabilir, hiç fark etmez. Size bozuk derler sevgili arkadaşlar. Yaptığınız iş bozuk derler. Bu kadar basit. O yüzden ne yapacağız? Mutlaka ve mutlaka yaptığımız işin optimizasyonuna dikkat edeceğiz. Ve bunu nasıl yapacağımızı bilerek yola çıkacağız. Benim optimizasyonun neden önemli olduğunu açıklamam ve nasıl bir mantıkla yapılması gerektiğini açıklamamın en basit yolu bu oldu. 8-10 dakika içerisinde, 7-8 dakika falan sürdü diye tahmin ediyorum. Hani bunu siz çok rahatlıkla podcast'inizi dinlerken ya da izlerken anlayabileceksiniz. Sürçülisanım olduysa affola. Arkadaşlar, Spotify takip butonuna basalım. Apple Podcast takip butonuna basalım. Podcast'i kaçırmayalım. YouTube abone olmayı unutmayalım. Aşağıya da yorum atmayı unutmayın. Diğer sosyal medyalarımdan da beni takip etmek için açıklama bölümüne tüm linkleri bıraktım sevgili arkadaşlar. Beğenip kanalın bildirimlerini de açmayı unutmayın. Aynı zamanda Spotify ve Apple, siz de bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.